Ya, bu pilotluk olayı baya uzadı ve gerçekten de birçok kişi artık ne olacağını, ya, ne yapacağını bilmiyor. Birçok kişi tedirgindir. Yani, hesap paylaşımı nasıl oluyor, artık pilotluk bitti mi, pilotluk bitmedi mi ve bununla ilgili birçok kişinin sorusu vardır ve bu soruların gidermesi için, yani, ben bu videoyu yapmaya karar verdim. Ancak bunu size söyleyeyim, bu tamamen benim şahsi fikrimdir arkadaşlar ve bir oyuncu, 5-6 yıllık bir oyuncu olarak, yani, ben kendi fikirlerime en azından kendim saygım vardır ve bunlarla bugüne kadar hiç, yani, yanılmadım veya hatta yanlış bir şey dediğimi çok da fazla görmedim. O yüzden bugün ben kendi düşüncelerimi bu konuyla ilgili size paylaşırım ve buradan da yazılarla ilgili, yani, yazı vardır ve ben bu yazıları size anladığım şeyleri anlatırım ve bu %100 eminim böyle olacak. Ancak birçok kişi tedirgindir. Bakalım nelerdir? Ancak gerçekten bu videoyu, yani, eğer ki izliyorsunuz hala bir beğeni atmayı veya bir yorum yazmayı, düşünceniz bu konu hakkında nelerdir düşünceleriniz yorumlarda yazarsınız, sevinirim. Abone olursunuz, tabii ki ücretsizdir bu da. Yani, benim için çok daha mutlu olurum, yani, benim için çok daha iyidir. Ne kadar abonemiz sayımız yüksekse o kadar iyidir. Hesap paylaşımlara karşı önlem duyurusu arkadaşlar. Merhaba vali, merhaba. Diyor ki tüm valiler için adil bir oyun ortamı sağlamak için hesap paylaşımına karşı önlem almak amacıyla resmi olarak bir öncü deneyimi başlatacağız. Arkadaşlar bakın burada diyor ki bir pilotluğu kapatması için ya pilotların ya olan dışı bir iş için, yani aklımıza almayacağı şeyler için böyle bir pilotluk kapatmayı bir önlem aldık ve bir deneyim yapacağız, başlatacağız. Yani bu bir deneyimdir. Eğer ki geri bildirimler çok temizse, çok güzelse, "Ya, çok güzel bir iş yaptınız, helal olsun." böyle böyle geri bildirimi %70'in üstüyse bu kalıcı olarak kalıyor. %70'in altındaysa bu kalmıyor arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Yani kaldırılacak. Benzer etkinliklerimiz Kama 2'den bahsedebiliyoruz. Kama 2 vardı, Kama 1 vardı. Kama 2 kaldırıldı yani tekrardan. Yani bu oyunda böyle bir şey yapacak. Bu önlemlerle olağan dışı giriş tespitini, olan girişlerin tespiti ve buna göre cezaların verilmesi dahil olacak. Yani diyor ki olağan dışı bir şey yaptığınızda, yani olağan dışı bir girişleri yaptığınızda biz bir ceza veriyoruz size. Ancak olağan dışı bir şey nelerdir ya neyi olağan dışıya yani girmiyor. Örnek veriyorum Babakaron hesabını mesela Babakaro 4 tane hesabı var. 4 krallıkta 4 hesabım vardır arkadaşlar. Babakaro'nun 60 tane de 70 tane de 80 tane de farm hesabı vardır arkadaşlar. Ve kendim her gün bir IP ile yani bu telefonla ben her gün giriş yapıyorum. Bu olan dışı bir şey değildir. Yani IP'lerimiz burada bu oyunda bellidir arkadaşlar. Bu konuyla nasıl anlayacaklar? Şimdi oyun yani 2018'den çıktığından beri bugüne kadar bütün verileri elde tutmuştur. Bunun nedeni nereden bileceğiz? Yani bir oyun bütün verileri alacak, tutacak. Bir gün bir problem çıkarsa geriye bir bakım yapması için gerekirse bu verileri tekrardan kontrol edecek. Örnek veriyorum Cao Cao'nun kafalarını, bastıkları kafalarını eski oyuncuların görünmüyordu ve birçok hesapta aynı şekildeydi. Ancak komutan sıfırlama geldiğinde bu veriler her ne kadar da fazlaysa güncellemeler o oyun daha ağır olmasın diye bazı verileri siliyor. Yani gerek duymadığı veriler silinecek. Sadece onların elinde kalacak, bizim elimizde kalmıyor bu verileri. Silinmişti, tekrardan yükledi ve insanlar ne kadar altın kafayı Cao Cao'ya basmıştır ya hatta Alex'a basmıştır ya ESG'ye basmıştır. Bütün komutanları gördüler. Yani bunu da size söyleyeyim. O yüzden bu veriler vardır hesaplarında. Yani oyunda vardır arkadaşlar. Örnek veriyorum Babakaro 5 tane hesabı vardır. Yıllardır aynı 5 tane hesaptan devam ediyor. Veya hatta aylardır mesela devam ediyor. Bu bir gerçektir yani artık kimse şey yapamıyor. Hesapları hediye alıyorlar. Birçok kişi hesabı başkasına hediye ediyor. Bu adam sürekli her gün 10 kere giriş yapıyor. 60 tane de farm hesabı var Babakaro'nun ya hatta Cafer'in, Musa'nın 60 tane de farm hesabı var. Her gün onlara da giriş yapıyor. Bu olan dışı bir şey değildir arkadaşlar. Bu gerçek bir normaldir. Yani dün akşam yayında ben böyle bir yorum okudum. Karo benim 8-9 tane hesabım var. 40 tane 45 tane de farm hesabım var. Ben, eşim ve bir kardeşim
Beraber bu oyuna giriş yapıyoruz. Beraber bu oyunu oynuyoruz. Peki ben ban yer miyim? Siz ban yiyemezsiniz. Çünkü 3 tane IP tespiti vardır arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Yani o yüzden sizin kafanız rahat olsun. Örnek veriyorum, birisi 60 tane hesabı vardı, farm hesabı vardır. Abi bu hiçbir zaman ban yemez. Çünkü bunlar hepsini bir kişiye sahiptir. Ve bu adam genel olarak bu hesaplara giriş yapmıştır. En azından aylardır. Yani 30 gün üst üste 20-22 gün giriş yaptığında bu iş artık sana patlamayacak yani. Ve buradan ne olacak? Bakın özellikle bakın buradan öncü deneyimi. 27.04'ten bu başlıyor. Tarihinde kayda açılan kayıp krallıklar için geçerli olacak. Ve bunu da size söyleyeyim. Bunlar sadece kayıp krallıkta oluyor arkadaşlar. Yani bu olan dışı ya bu pilotluk sadece kayıp krallıktadır. Bu kayıp krallıkta neler oluyor? Adam bugüne kadar hiçbir hesaba girmemiş, tamam mı? Bir anda 20 tane hesaba giriş yapıyor. Ve 20 hesapta çoklu barbar kesiyor. Örnek veriyorum, KVK'da cevher topluyor. Ve bununla ilgili, bununla karşılığında bir ücret alıyor. Özellikle insanlar kayıp krallığa girdiğinde birçok bot kullanıyorlar. Cevher botu, Reinforce botu. Reinforce botu ne anlama geliyor? Arkadaşlar belki sizin bu kadar yüksek bir krallığa oynamadınız ama birçok oyuncu da yüksek krallıklarda oynamışlar. Adamlar 60 tane farm hesabı bir bilgisayarla bir botun üzerine kuruyorlar ve orada direkt sadece bir bayrağa giriş yapıyorlar. Reinforce yapıyor. Bu olan dışı bir şey olacak arkadaşlar. Yani bir IP'de aynı anda savaş zamanında bir IP'de aynı anda 60 tane hesap girmek oluyor. Her ne kadar da farm hesapsa 25 tane farm hesabı, 30 tane farm hesabı bir bota kuruyorlar. Ve burada 25 tane 30 tane farm hesabı aynı anda aynı IP'de aynı bilgisayarda savaşıyor. Yani savaşa dahil oluyor. Ve diğer karşıdaki krallıklara çok fazla zarar veriyor. Bunun sebepleri yani şeyleri vardır, örnekleri vardır. Bu tarz şeyler büyük krallıklardan 2489, 2377, 1093, 1606, 1365, 3308 ve vesaire çok fazlasıyla vardır arkadaşlar. Bunlar olan dışı bir şeydir. Özellikle Kayıp Krallık'ta anahtar aşamasında oyun dengesini bozmaya amaçlayan toplu hesap paylaşımı girişlerini hedef alıp cezalandıracağız arkadaşlar. Yani diyor ki bunlar oluyor. Bazı insanlar ne yapıyor? Mesela örnek veriyorum. Pilotluk nasıl bitiyor? Pilotluk ilk başında bitmez. Yani bunu da size söyleyeyim çok basit bir şekilde. Çünkü o kadar kötü feedback alacak ki pilotluk bitmez. Ve öyle bir şeyse de bunu da yani kaldırılacak çok yakında. Ancak bu nasıl bitiyor? Adam işsizin teki. Sabah, öğle, akşam, akşamın üstü, gece, her sabah 7-24. Arkadaş bu işsizin teki de kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Yanlış anlamayın lütfen. Benim kelimelerim azdır yani beynimde. Yani böyle adam oturuyor, pilotluk yapacak, bir para kazanıyor ve bu para karşılığında savaşıyor. Yani bu adam 4 saat bir hesapta savaşıyor. 4 saatte bir hesapta savaşıyor. 4 hesapta bir hesap daha savaşıyor. 4 hesapta bir saat daha savaşıyor. 2 saatte bir hesapta savaşıyor. Ve bunlar hepsi büyük hesaplar. Tamam mı? Büyük hesaplardır arkadaşlar. Böylesine bu olağan dışı bir şey olacak. Niye? Benim IP'lerim çünkü bu olan dışı olacak derken arkadaşlar. Yani siz bir KVK boyunca bir hesabı veya iki hesaba giriş yapıyorsunuz. Her ne kadar da hesaplar sizin olmazsa da bunlar olan dışı bir şey değildir. Ancak adam her 2 saatte bir çorap gibi ya da tellik gibi ya da herhangi bir şey gibi yani 7-24 hesap değiştiriyorsa ve savaşıyorsa bu olan dışı bir şey olacak. Yani bir insanın hesapları bellidir. Hadi diyelim 5 tane hesabı oldu, 4 tane hesabı oldu, 3 tane hesabı oldu, 10 tane hesabı oldu. Ancak bir krallıkta 50 tane hesabı aynı KVK'ya götüremez. Bunu oyun da bilir, sen de bilirsin, ben de bilirim. Yani bunlarla ilgili tabii ki bir önlem almışlar. Ancak bunun da bir sebebi ya bir nedeni vardır. Bir başında ben bunları size okuyayım, sonra da onun yolunu da size göstereceğim. Gerçek zamanlı kısıtlamalar. Bir birlik veya krallıkta 24 saat içinde azımsanayacak derecede olan dışı karakterlerin giriş etkinliği tespit edilirse anında ceza verilecek.
Yani diyor ki bir krallıkta savaş zamanında 1093'te, 2489'da veya bunlarda bu tarz krallıklardan eğer ki bir birlik veya krallık diyor 24 saat içinde sanmayacak derecede, azımsanmayacak derecede. Yani abim bakın sizin 4 tane hesapla pilotluk yapıyorsunuz. 5 tane hesapla pilotluk bu azımsanmayacak kadar değildir. Bakın azımsanmayacak kadar değildir bunlar. Bunlar bir gerçektir. Benim çok samimi arkadaşım var. O benden rica ediyor gel benim yanımda da savaş. Ya benim hesabımda da savaş. Bu azımsanmayacak bir şey değildir. Yani azımsanmayacak şey 60 tane farm hesabı bir bayrağa koyuyor. Takır takır giriş yapıyor. Bu azımsanmayacak bir şeydir. Yani benim kafam kaldıramıyor abi. 60 tane farm hesabıyla bir kişi ya ışınlama yapmıyor. Işınlama yapıyor. O bitiyor. Diğerini ışınlama yapıyor. Askeri bitiyor. Diğerini ışınlama yapıyor. Bu azımsanmayacak bir şeydir yani. Onu da size söyleyeyim. O yüzden yani senin 4 tane 5 tane farm 5 tane hesapla ya 3 tane hesapla pilotluk yapacağında pilotluk bitmiyor arkadaşlar. Pilotluk ayaktadır. O birlik veya krallığın tamamen tespit edilirse anında ceza veriliyor. Yani diyor ki o olan dışı değildir bunlar. Ancak bundan da yani bazı insanlar raporlayabiliyor. Bununla eğer ki biz de bunu da en azından o yani o olan dışı bir şey görmüyoruz. Ancak görürsek de bir ceza veriyoruz. Hemen bütün krallığa ceza veriyoruz. Bu ne olacak? Cezaların kademeli olarak ağırlaştırılması, gerçek zamanlı birlik ve krallık kısıtlamalara ek olarak olan dışı giriş hareketlerinde bulunan bireysel karakterde sezon sırasında tespit edilen ihlal sayısına bağlı olarak kademeli bir şekilde daha ağır cezalar alınıyor. Yani diyor ki abi sen 4 tane 5 tane farm hesabı ya 5 tane hesabıyla savaşıyorsan pilotluk yapıyorsan senin olan dışı bir şey değildir. Olan dışı daha doğrusu farmlardır. Yani insanlar botla farmlarla bayrakları dolduruyorlar. Ya botla farmlarla mesela ağır bir bağ yapıyorlar. Savaşıyorlar. Bir rally alıyorlar ama o rally'nin içinde ben bizzat kendimden gördüm 60 tane 70 tane kıta 100K'lık 150K'lık 200K'lık asker vardır. Chow Chow ile Athelflaed ile. Ben açık alana girdiğimde Chow Chow ile Athelflaed ile girmiyorum yani. Bir gerçektir. Bot olmadığı süreçte bunlar insanlar en sağlam kıtalarda çıkacak ve reinforce yapıyorlar. Ancak bunları bizzat gördük ve bu olan dışıdır. Yani 2 saat boyunca kimse hiçbir şekilde rally'e reinforce yapmadan reinforce geliyor. Bu olan dışıdır yani. Tamam mı? Bunların da anında ceza veriyorlar. Diyor ki hadi diyelim biz sizi yanlışlıkla yaptık ki bu olamaz, imkanı yok. Ama yaparsa da siz müşteri desteğine yazarsınız arkadaşlar. Bu düzelecek. Ancak düzelmezse de hadi diyelim cumartesi oldu ki öyle bir şey de yok. İlk tespitte 24 saatliğine güvenilmeyen cihaz giriş kısıtlaması. Yani güvenilmeyen cihaza giriş kısıtlaması olacak. İkinci tespiti 24 saatliğine güvenilmeyen cihaz giriş kısıtlaması ve 6 saatlik karaktere giriş yasağı oluyor. Yani bu güvenilmeyen cihaz giriş kısıtlaması ne oluyor arkadaşlar? Hemen oyuna gelelim. Teşekkür ederiz. Buraya geliyoruz. Ayarlardan, karakterden arkadaşlar hesaba bastık. Arkadaşlar hesaba bastık mı? Bastık. Şimdi burada diyor ki cihazları yönet arkadaşlar. Bakın cihazları yönet. Cihazları yönetin üstüne tıkladığınızda burada güvenli bir cihazdır arkadaşlar. Yani birinci seferinde eğer ki güvenli cihaz hangisi ise sadece o giriş yapabiliyor. Yani senin pilot olduğundan bir insan hesabını sana verdiğinde bunu da sana verecek. Anladınız mı? O yüzden güvenli cihazı sen kendinden alacak sana verecek eğer ki pilotsan. Yani bu konuda bir problem yoktur arkadaşlar. Bu birinci defada. İkinci defada da diyor ki arkadaşlar hemen bir fotoğrafına geri dönelim. İkinci defada diyor ki 24 saatliğine güvenilmeyen cihazın giriş kısıtlaması ve 6 saatliğine karakter. Yani birinci defada sadece güvenli oyuncular girebiliyor. İkinci defa 24 saatliğine güvenilmeyen cihaz giriş yapılmıyor ve 6 saatliğine karaktere giriş yasağı oluyor. Yani bu giriş yasağı aslında ne anlama geliyor? Bu bir dinleme oranı vardır ya oyunda. Güncellemede dinleme oranı vardır. KVK savaşında. Bu oluyor yani. Onun gibi düşünün ya. Çok da şey değildir yani. Çok da önemli bir şey değildir aslında. Ancak bu da buradan vardır yani. Size anlatmak istiyorum. Üçüncü kısmına girdiğinde
olarak kademeli bir daha arızalar veriyoruz. Üçüncü tespitinde de ve sonrası 24 saatinde güvenilmeyen cihaz giriş kısıtlaması ve sonrasında her seferinde daha uzun giriş karakter yasağı, bireysel ceza kayıtları birliğe bağlı kısıtlanması ve sonrası da her seferde daha uzun karakter giriş yasağı vardır arkadaşlar. Yani aynı bunlar yaşanacak ancak 6 saati mesela 12 oluyor. 12 24 oluyor. 24 2 gün oluyor. 2 gün 3 gün oluyor. 3 gün 1 sene oluyor ki böyle bir şey de imkanı yoktur. Ve buradan da oyun güvenilen cihazlarına normal bir şekilde giriş yapan valiler bundan etkilenmeyecek arkadaşlar. Örnek veriyorum, insanlar KVK'ya girdi. Ya KVK'ya girmedi. Yani güvenilmeyen cihazlarda ya güvenilen cihazlar, zaten böyle bir şey de söyleyeyim. Siz KVK'dan önce hangi hesaplara pilotluk yapıyorsunuz? Burada hesabın sahibine diyeceksiniz benim hesabımı güvenli olarak, yani güvenli cihaz olarak yönet. Sen hangi hesapta savaşıyorsan onu da güvenli olarak, yani yönetmez o. Zaten kendi ana hesabı varsa sana da hesap vermiş ki pilotluk yaptırıyor. Ya o da güvenli cihazı yani yapabiliyor arkadaşlar. Değiştireceksiniz. Güvenli cihazları sürekli değiştireceksiniz. Yani buradan da bu vardır. Ve çok fazla bir şekilde, çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Yani insanlar, kardeşler, abiler, dostlar birbirine güvenecekler, buradan savaşıyorlar. Yani bunu da size anlatmak istedim. Şimdi de tekrardan size söylüyorum. Pilotluk bitmiyor arkadaşlar. Pilotluk bitmedi. Olan dışı şeyler botlerle, yani bot var arkadaşlar. Reinforce yapan, rally'e reinforce yapan botlar vardır. Ya da bir insan 40 tane hesabı bir bilgisayarda açıyor. Bot olmadığı süreçte de bile. Yani bunu gerçekten vardır, yani insanlar yapıyorlar arkadaşlar. İnsanları tutuyorlar. 40 tane, 50 tane, 25 seviye 25 seviye hesap veriyorlar. Sadece rally garnizonlara ve rallilere reinforce yapması için. Bunlar olan dışıdır. Bir insan bir dakikada 60 tane hesaba giriş yapamıyor. Ya 60 hesaba bir reinforce yapamıyor. Ya 60 hesaba mesela bunu yapamıyor. Ama varsa da bunlar olan dışı olacak. Ben olan dışı olmayacağım. 2 tane bilgisayarda ya 3 tane bilgisayarda aynı anda giriş yapacağım. Bunu da size anlatmak istedim. Arkadaşlar umarım bu da size faydası olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa birer tane beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.